Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve bej tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimizi 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok şık, zarif, kolay bir model oldu hanımlar. Baştan sona haroşa örgü tekniğiyle yaptım. Modelimiz bu. Modelimizde 2 şiş kullandım. Sadece hanımlar patiğimizin şu kenarlarını yaparken, şu kenar bölümlerini yaparken misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için yedek 2 şiş daha kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayılarını artırabilir. Küçük yapmak isteyenler de 2-3 sıra eksik yapabilir. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Burun kısmından başlıyorum hanımlar. Bej rengi ipim ile 11 ilmek atarak. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek daha atıyorum. 11. 11 ilmeğimiz oldu. Hemen şu kenara bir tane düğüm atacağım. Sağlam olsun kenarımız diye. Geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizde haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Bir diş haroşa daha öreceğiz. Yani şu an ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüzde de yine aynı şekilde düz öreceğim. Böylece ön yüzde bir diş haroşamız olacak. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim 3. Bakın dördüncü ilmeğimi de düz ördüm. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördükten sonra ipimi şöyle aradan geçirerek kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız hanımlar. Pembe ipimi hemen ekleyeceğim burada. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hemen yanındaki ikinci ilmeğimi de yine pembe ipimle ördüm. Pembe ipimin ucunu hanımlar şurada düğümleyeceğim şöyle kendine. Patiğimiz sökülmesin diye. Artırmalarımızı da başlayacağız hanımlar. Artık hem ön yüzde model kurulumu yapacağız hem de artırmalar başlıyor. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ilmek ördüm. Yani kenarda 2 ilmeğim var. Bir tane bej rengi ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek pembe örüyorum. Bir tane bej rengi örmeden aldım. Bakın şu anda burada 2, 4, 5 ilmeğimiz oldu. 11 ilmeğimiz vardı. Şimdi tam bu ortadaki ilmeğimizi artırmamızı yapacağız hanımlar. Şöyle ki bu ortadaki bir ilmeğimin içinden 5 ilmek çıkaracağım. Bakın bir ilmek çıkarıyorum. Bu 5 ilmeğimi sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek oldu. Aynı yere girip bir ilmek daha çıkarıyorum. 3. Tekrar ipimi şişime bir kere daha doladım. 4. Aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım. 5. Bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttık. Ardından yine devam edeceğim. Yanındaki bir bej ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane pembe örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Hanımlar şimdi ön yüzde modelimizi yaptık. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanındaki bir pembemi örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Arka yüze doğru alıyorum. Bejimi yine örmeden alıyorum. Pembe ilmeğimi düz örüyorum. İpimi yine kendime doğru aldım. Bir bej ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmeğin içinden çıkarttığımız 5 tane pembe ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sırasıyla bu 5 ilmeğin hepsini düz ördüm. Tekrar ipi kendime doğru alıyorum. 5 ilmeği örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. 5 ilmeği örmeden aldım. Bir pembe örüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağımız için hanımlar ipi kendime doğru alıp son ilmeği örmeden alıyorum.
İlk artırmamızı yaptık hanımlar. 11 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek artış gösterdi. Çünkü bir ilmekten 5 ilmek çıkarttık. Şişimizde 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi renk geçişi yapıyorum. 5 ipimi aldım elime. Hanımlar ilmeklerimizin tamamını 5 ipimiz ile haroşa öreceğiz. Artırma yok. Sadece renkli ipimizi kullanırken, yani pembe ipimizi kullanırken artırma ve model kurulumu yapıyoruz. Bu bej renk ipimizi kullanırken model kurulumu yok, artırma yok. Hepsini haroşa örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde de yine haroşa düşmesi için ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Buraya baktığımız anda modelden sonra bir diş haroşamız oluştu. Model aralarında hanımlar 2 diş haroşamız olacak. 2 diş haroşa. Tekrardan ilmeklerimizi ön yüzde düz öreceğiz. Model aralarına 2 diş haroşa öreceğiz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi aradan çıkarttım. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Evet hanımlar, bakın ilk modelimizden sonra buraya 2 diş haroşamızı ördük. Gördüğünüz gibi 2 diş haroşamız oldu desenimizden sonra. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Şöyle tekrar pembe ipimi alıyorum hanımlar. Kenar ilmeğini renk geçişi olduğu için örüyorum. Yanına bir tane daha pembe ördüm. Bu aşamada tam bu ortadaki ilmeğe, bakın bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmıştık. Tam bu tepedeki ilmeğe model kuracağız. İlk modeli yaparken kenara 5 ilmek örüp öyle ortadaki artırmayı yapmıştık. Şimdi 7 ilmek örüp artırma yapacağız. 2 tane pembemi ördüm. Bir bej örmeden alıyorum. Bir ilmek pembe örüyorum. Bir bej örmeden alıyorum. Bir tane pembe örüyorum. Bir bej örmeden aldım. Burada 7 ilmek olacak. 2, 4, 6, 7. 7 ilmek olmuş. Tam bu ortaya yine artırmamı yapacağım. Yani bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağım hanımlar. İlk desende olduğu gibi burada da yine bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yere girip 3. ilmeğimi çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yere girip bir ilmek daha çıkarttım. Toplam 5 ilmek oldu. Devamında bir ilmek 5 örmeden alıyorum. Bir pembe. Bir tane beji örmeden aldım. Bir pembe. Bir ilmek 5 örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğimi pembe ile örüyorum. 4 ilmek daha arttı ilmek sayımız hanımlar. Şimdi geri dönüyorum arka yüzde. Kenar ilmeğini aldım. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. Bej ilmeğimi örmeden aldım. Pembe ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bej ilmeği örmeden alıyorum. Pembemi düz ördüm. Bej ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 5 pembe ilmeğimi sırası ile yine düz öreceğim. Yanındaki bej ilmeği örmeden alıyorum. Pembemi düz ördüm. Beji örmeden aldım. Pembelerimi düz örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Pembemi kendime doğru alıp kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın hanımlar, ikinci artırmamızı da yaptık. Böylece şişimizde 4 ilmek daha arttı. 19 ilmek oldu. Her artırmada 4 ilmek artıyor ilmek sayımız. Tekrardan bej ipimizi alacağız hanımlar. Yine ilmeklerimizi bej ipimiz ile haroşa öreceğiz tamamını. 2 diş haroşa öreceğiz. Bu şekilde. Hepsini sırası ile böyle haroşa olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi. Gayet kolay bir model hanımlar. Gayet zevkli. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri haroşa örüyoruz. 2 diş haroşa öreceğiz hanımlar. Her model arasında 2 diş haroşamız var. Bej rengi ipimiz ile. Bir diş haroşamızı bu şekilde örmüş oluyoruz. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Bakın bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrardan ilmeklerimizi bej rengi ipimiz ile ön yüzde düz,
tekrar arka yüzde düz olacak şekilde örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı da yine ördüm geldim. Şimdi 3. modelimizi yapacağız. Yine artırmamız var. Şöyle renkli ipime geçiş yapacağım. Yine kenar ilmeğini ördükten sonra yanına bir tane daha pembe örüyorum. İlk 2 modelde olduğu gibi. İlk modeli yaparken kenara 5 ilmek örüp öyle artırma yapmıştık. İkinci modelde 9 ilmek ördük. Pardon, 7 ilmek ördük. Üçüncü modelde de 9 ilmek öreceğiz. Her seferinde bir yandaki ilmek sayısı ikişer ikişer artacak. 2 ilmek kenardan ördüm. Bir tane bej rengini örmeden alıyorum. Bir tane pembe örüyorum. Bir beji örmeden alıyorum. Bir pembe örüyorum. Bir bej örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Bir bej örmeden aldım. Bakın tam orta ilmeğe geldim. Kenarda da 9 ilmek olacak. 2, 4, 6, 8, 9. Her seferinde ilmek sayısı kenarlarda ikişer ikişer artıyor. Tam orta ilmeğimde yine artırmamı yapacağım. Bir ilmeğin içinden yine 5 ilmek çıkarıyorum. İpimi şimdi doluyorum ve 5. ilmeği de böyle çıkarttım. Bir bej örmeden alıyorum. Bir pembe. Bir bej örmeden alıyorum. Bir pembe. Bir bej örmeden alıyorum. Bir pembe. Bir bej örmeden alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi pembe ile ördüm. İlmek sayısı 4 daha arttı. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi normal düz örüyorum. Bej ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Ortadaki 5 pembemi de yine düz öreceğim. Bir bej örmeden alıyorum. Bir pembe örüyorum. Bir bej örmeden aldım. Bir pembe ördüm. Son bir ilmek kaldı. Bunu da yine örmeden sağ şişime alıyorum. 3. modeli de yaptık hanımlar. Şimdi 2 diş bej rengi ipimizi alacağız. Artırma yapmadan buraya 2 diş haroşamızı öreceğiz. Ardından tekrar pembe ipimizi alıp 4. modeli kuracağız. İlmek sayısı en son 9 ilmek örüp artırma yapmıştık. 4. modeli yaparken de hanımlar 11 ilmek örüp artırma yapacağız. 4. modelden sonra yine 2 diş haroşa örüp 5. modele geçeceğiz. 5. modelimizde de yine 2 ilmek artacak. 11 ilmek örüp haroşamızı yapacağız. 11 ilmek örüp artırmamızı yapacağız. 5. modelden sonra yine 2 diş bej rengili haroşamızı ördükten sonra 6. modele geçeceğiz. 6. modelimizi yaparken de 13 ilmek örüp 15 ilmek örüp, çünkü ikişer ikişer artıyor ilmek sayıları, haroşamızı yapıyoruz. En son 7. modele geldiğimizde kenarda 17 ilmek öreceğiz. Yani her seferinde ilmek sayıları ikişer ikişer artacak. Kafanız karışmasın diye bakın, ilkinde 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ilmek olacak kenarlarda. Toplamda 7 tane model yapacağız hanımlar. 7. modeli yaptıktan sonra yine buraya 2 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Toplamda artırmalar bittikten sonra şişimizdeki ilmek sayısı da 39 oluyor. 39 ilmeğimiz oluyor hanımlar şişimizde toplam. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından bu bilek bölümünde yapacağımız işlemi sizlere detaylı olarak anlatacağım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim. Buraya toplamda 7 tane model yaptım. Şişimde 39 ilmeğim var. 7. modelden sonra da buraya 2 diş bej rengi ipim ile haroşamı ördüm. Şimdi hanımlar, artık model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimi şu anda ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar yine haroşa olarak öreceğim, düz olarak. Bu şekilde ilmekleri öreceğiz hanımlar. Bakın tam ortaya geldik. Ortaya geldiğimiz anda şeklimizi şöyle sizlere yeniden göstereyim. Şeklimiz bu şekilde hanımlar. Yani tek şişte böyle dümdüz durunca şeklimiz tam ortaya çıkmıyor ama bu şekilde yarıya kadar örünce görüntümüz böyle. Şimdi devam edeceğim yine. İlmeklerimin tamamını öreceğim. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Döndüm, arka yüzdeyim.
Bu aşamada kenardan 16 adet ilmeğimi öreceğim. Yine haroşa. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu bilek bölümü için orta kısımdan 7 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesim yapıyorum. Bakın şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orta kısımdan hanımlar bu şekilde 7 adet ilmeğimi kestim. Görüntümüz böyle. Şimdi burada da 16 ilmek kaldı. Bu 16 ilmeği de öreceğiz yine. Şu kesim yaptığım ilmeği alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. Hatta sayarak gidelim. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve ipi aradan alarak son 16. ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Hanımlar şimdi bu aşamada bu renkli ipimize geçiş yapacağım. Yani pembe ipime geçiş yapacağım. Alttan şöyle pembe ipimi alıyorum. Patiğimizin önce hanımlar şu sağ kenarını öreceğiz. Sol taraftaki 16 ilmeğimiz bekleyecek. Yani şu bölümü yapacağız. Şöyle pembe ipimi alıyorum. Şöyle ipi bakın gerdirmeden sıkmadan buraya ekleyeceğim. Bu 16 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Şöyle hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra artık bu üst bölümde bej renk ipim ile işim kalmadı. İpimi şöyle kesiyorum. Ucunu da pembe ipime bağlayacağım. Şöyle düğümledim. İpimizi şöyle kenara alalım. Şimdi bu o kenardaki sağ kenardaki 16 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek götürdüm. Bu şekilde 16 ilmek ile haroşalarımızı örüyoruz. Bakın buradaki 16 ilmeğimi ördüm. Şu diğer kenardaki 16 ilmek bekleyecek hanımlar. Biz bu taraftaki ilmekleri öreceğiz. Bu şişimiz de beklesin. Yine aynı şişimle ilmeklerimi haroşa öreceğim. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 14 diş haroşa ördüm. 14 diş haroşa benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada hanımlar şöyle yapabilirsiniz. Ben 14 diş haroşamı şimdi örüp tamamlayacağım. Sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Sizler mezuradaki ölçüye göre belki 17 diş yaparsınız. Belki 15 diş, belki 12 diş haroşa yaparsınız. Bu tamamen ölçünüze göre değişiklik gösterebilir. Haroşa sayısı örgünüzün sıkılığına, gevşekliğine göre her türlü farklılık gösterebilir. O nedenle dediğim gibi ben buraya 14 diş haroşamı şimdi tamamlayacağım. Geleceğim. Ardından mezura ile ölçüyü vereceğim hanımlar. Şimdi bu kenarımızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar ben buraya tam olarak 14 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan itibaren ölçerek sizlere şöyle ölçüsünü vereyim bakın. Tam olarak şu kenara şöyle mezuramı sıfırlayarak ölçüyü veriyorum. 16 santim olarak örmüşüm hanımlar burayı. Sizler hani büyük yapmak isteyenler 39 40 41 yapmak isteyenler burayı 17 santim kadar yapabilirler. 17 17,5 santim kadar. 35 36 numara yapmak isteyenler de 15 santim olarak ölçüp yapabilirler. Şimdi en son 16 diş haroşamı örmüştüm. 14 diş haroşamı örmüştüm. Ön yüzde de hanımlar ilmeklerimi ördüm. Burada arka yüzde kesim yapacağım. Şöyle ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim artık. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çok sıkarak kesmeyelim ilmeklerimizi. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız bakın şöyle V şeklinde ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapıyoruz. Sırasıyla ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim.
Buraya şöyle kenarımız sıkı olsun diye 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu şekilde sağ kenarı yaptık. Aynı şekilde ön yüzden başlayarak sol kenarımızı öreceğiz hanımlar. İpimi buradan ekleyerek şöyle haroşalarımı yapacağım. Sol kenarımız için. Şöyle hemen 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunu şöyle düğümlüyorum buraya. Patik sökülmesin. Sırasıyla yine buradaki ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Önce sağ kenarımızı sonra da sol kenarımızı örüyoruz. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Şöyle baktığımızda burada da bir diş haroşamız oldu. Hanımlar ben bu sağ kenara 14 diş 14 sıra haroşa yapmıştım. Kenarlar eşit olacak. Buraya da yine aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. Şimdi sağ kenarla eşit şekilde sol kenarımızı da tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında yaptım geldim. Burada da yine 14 diş haroşam var. Şimdi buradaki ilmekleri de keseceğim. Sağ kenarda arka yüzle kesim yapmıştık. Sol kenardayız. İlmekleri ön yüzde ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Yine esnek bir kesim yapalım. Buna dikkat edelim. Gevşek bir şekilde ilmeklerimizi keselim. Bu şekilde hepsini sırasıyla kesiyorum. Şöyle son 2 ilmek kaldı. Sonuncu ilmeği de yine kestim. Bu şekilde kesimimizi yaptık hanımlar. Şimdi patiğimizin şu kenarını öreceğiz. Burada bir diş haroşa öreceğiz. Onu da bu açık renkli bej ipimizle yapacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Bu kenar ilmek yerlerine gelerek ilmekler çıkaracağız. Videonun başında dediğim gibi bu bölümde ben şöyle yedek şişlerimi kullanacağım. Misinalı şişlerle de burası yapılabilir. Ben misinalı şiş kullanamıyorum. Rahat edemiyorum onlarla. Bu nedenle normal bu şişlerimle öreceğim. Hemen buradaki ilmeğimin içinden bakın son pembe ilmeğimin içinden bej renk ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Hanımlar sırasıyla burada kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şöyle 2 ilmek oldu. Hemen bu bej ipimin ucunu da bağlayacağım. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Bakın şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim sırasıyla gördüğünüz gibi kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Böyle. Şimdi bu uca kadar hanımlar, buraya kadar ben toplamda 39 adet ilmek çıkarttım şu kenara kadar. Burun kısmına gelene kadar 39 ilmek çıkarttım. Burada haroşa sayınız fazlaysa eğer ilmek sayınız 2-3 tane fazla olabilir. Haroşa sayınız az ise de 2-3 ilmek eksik olabilir. Benim sayıma göre de buraya kadar 39 ilmek çıkıyor. Şimdi buraya kadar olan ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, buraya kadar 39 adet ilmek çıkarttım. Patiğimizin burnuna 11 ilmek olarak başlamıştık. 11 ilmek başladığımız yerden 11 ilmek çıkaracağız. İlk ilmeğimizi hemen bakın şu kenara düğümlemiştik. Şuraya girerek çıkaracağız. Şöyle bunu tığ ile çıkardım, orası sert olduğu için. Diğer şişime de buradan sırasıyla ilmekler çıkarıyorum hanımlar. Bu şekilde. Başlangıç yerlerine yine ilmeğin 2 kanadına birden girerek buradan da yine ilmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle saydığımızda hanımlar 10 oldu. Bir ilmek daha çıktı. 9 ilmek oldu. Ben şu kenara girerek 10. Kenarları biraz sık olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım buradan. Sayalım 4, 8, 10 ve son kenara girerek bakın şu kenara girerek bir ilmek daha çıkarıyorum 11. Burun kısmından da yine 11 ilmek çıkarttık. 11 ilmek olarak başlamıştık buraya. Bir diğer şişime diğer kenardan ilmekler çıkaracağım yine. Bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek bu şekilde yine ilmeklerimizi çıkarıyorum diğer kenarımızdan. Şöyle. Baktığımızda hanımlar burada 7 ilmek oldu. Ben karşı tarafa 39 ilmek çıkartmıştım. Buraya da yine aynı sayıda çıkaracağım. Sizler de bu kenara kaç çıkarttıysanız bu kenara da sıra sonuna kadar aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın gelin hanımlar.
Evet hanımlar, buradan da 39 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Buraya ilmekleri haroşa olacak şekilde öreceğiz. Yani düz örgü. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şöyle ön yüzden baktığımız anda hanımlar bakın. Burada bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde bu şişi tamamlayacağız. Ardından burundaki 11 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmeklerimizi diğer uca kadar aynı şekilde haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Bej renk ipimiz ile burada bir diş haroşamız oluştu. Buraya bir diş haroşa daha öreceğiz fakat pembe ipimiz ile. Bej ipimiz kalacak. Pembe ipimizi kullanarak buraya yine haroşamızı öreceğiz. Bu aşamada hanımlar hemen şuradaki bej ipimi keseceğim. İpimin ucunu şöyle pembeye bağlıyorum. Artık bej renk ipimiz ile işimiz kalmadı. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. İpimizi çekeceğim. İlmeklerimizi bu şekilde pembe ipimiz ile yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Şu bej renk ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde yapınca sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Daha pratik oluyor. Bu şekilde hanımlar diğer uca kadar şuraya kadar öreceğiz. Ön yüzde, ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmekleri düz öreceğiz. Böylece buraya pembe ile bir diş haroşamız oluşacak. Bu şekilde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı ördüm geldim pembe ipim ile. Şimdi patiğimizin tabanını örmeye başlayacağız. Bunun için de öncelikle ilk şişimde hanımlar 39 ilmeğim vardı burun kısmına kadar. Oraya kadar olan ilmeklerimi yine örmem gerekiyor. Çünkü burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz bu şekilde. Bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, burun kısmına kadar olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi burnumuzda toplamda 11 ilmek vardı. Şimdi burundaki 11 ilmeği öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz. Burun kısmındaki 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi yandan bir ilmek örerek orta kısma, burun kısmına ekleyeceğim. Burada 12 ilmeğimiz oldu. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabandaki 12 ilmeğimi öreceğim şimdi. Şu 12. ilmeğim. Ardından yan taraftan yine şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Ortada 15 olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 13 ilmeğimi örüyorum. Şu 13. ilmeğim ve şişimden bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki yine 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından yan taraftan da bir ilmek alarak onu da ortaya ekleyeceğim. Böylece tabanda 15 ilmeğimiz olacak. Tabandaki 14 ilmeğimi ördüm. Yan taraftan bir ilmek örerek yine tabana ekliyorum 15. Burada 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Artık 15 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. Kesimlerimiz de başlayacak. Şöyle ki tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimimizi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. Bu şekilde. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm hanımlar. İpim karşıda ve yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı, yani 15. ilmeğim. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden böyle yapılıyor hanımlar. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden 14 ilmek öreceğim. Şu 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 15 ilmekle bu şekilde örülecek hanımlar. Bu şekilde oluyor tabanımız.
Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Yanlardaki ilmeklerim bitti. Sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin şu arkasını öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Yani 15 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Bakın son 2 ilmeğim, ikisini keserek örüyorum. Ve burada hanımlar 14 ilmek kaldı. Bakın şu kenarlarda kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerim krem. Krem yere girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümler bu kenarlara eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine bakın son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Burada ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyorum, ön yüzde çıkaracağım. Çünkü öyle daha çok kolayıma gidiyor. Karşı tarafta krem kenar ilmek yerine girmiştik. Burada da hemen şu krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle. Burası düğüm attığımız yer olduğu için biraz sıkı zorlandım ama evet, ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Yeniden diğer ilmeklerimi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve hemen buradaki kenar ilmek yerine girerek bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Yeniden 15 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğim burada. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkaracağım. Burada da bakın ilk pembe kenar ilmek yerine giriyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin arkası böyle örülecek. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünün son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm. Şimdi ilmekleri yine keseceğiz. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi yine ikişer ikişer toplayarak kesimimizi yapıyoruz. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek olsun. Çünkü ayak gideceği için patiğin bu bölümünde hani rahat giyip çıkartabilelim diye biraz esnek bir kesim yapıyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Bu aşamada hanımlar burada bir tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Şimdi patiğimizin kenarına tek sıradan oluşan bir kenar oyası gitti. Hemen nasıl yaptığımı da göstereyim. Şu şekilde ipimi tığıma doluyorum. Öndeki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Yine ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde pembe olan yerlerde, yani şuraya kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Tam bilek bölümüne, bu kremli bej olan bölüme gelene kadar böyle yapacağız. Sonrasında normal sık iğne yapacağız. Oraya kadar yapayım, görün. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak oradan bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum hanımlar. Bu şekilde. Bakın kremli bölüme geldim. Buralara geldiğimde ipimi tığıma dolamıyorum. Normal sıradaki kenar ilmek yerine batarak, bakın ilmeğin iki kanadına birden batarak
normal sık iğne yapıyorum hanımlar burada. Sadece pembeli kenarlarda ipimizi tığımıza 3 kere dolamıştık. Buralarda normal sık iğne yaptım. Şöyle bakın, sıradaki kenar ilmek yerine yine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Bu şekilde burada bir kenar ilmek yeri kaldı son. En son buraya da girerek normal sık iğnemi yaptım. Hemen bu pembeli bölüme şöyle geçiş yapıyorum. Ardından yine ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde. İlk başladığımız yere kadar hanımlar, şuraya kadar kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyeyim. Sonra patiğimize bakalım. Şöyle sıkılayarak arkaya ilmek aralarından geçirerek ipimizin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Bir de buralarda da bir ipim olacaktı. Evet. Hemen bunu da gizleyeyim unutmadan. Patiğimiz bu kadar hanımlar. Çok şık, güzel bir patik oldu. Çok da kullanışlı. Hiç dikiş de yok. Baştan sona birlikte yaptık. Gördünüz zaten yapılışını da. Patiğimizi şöyle bir göstereyim hanımlar. Duruşu şöyle. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Bakın, esnekliğini de şöyle göstereyim. Ayağı saran bir model. Böyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Ayağımızda da bakalım patiğimize. Gayet kolay bir modeldi hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım modelimi. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Hemen şöyle giydirdim. Buyurun, patiğimiz bu şekilde. Hemen şöyle bir düzelteyim yanlardan. İşte patiğimizin duruşu, görünüşü, patiğimizin topuk bölümü, tabanı, kenarları bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.